Ders bir sabah koşuları. Sabahları genellikle ne kadar süre koşarsınız? 30 dakikayı hedefliyorum ama bazen daha uzun sürüyorum. Bu çok etkileyici. Favori bir rotanız var mı? Evet, nehir kenarında koşmayı seviyorum. Manzara çok canlandırıcı. Kulağa hoş geliyor. Genellikle parkta koşuyorum. Orası huzurlu. Parklar bunun için harikadır. Koşarken müzik dinler misiniz? Bazen ama Doga'nın seslerini tercih ederim. Bu iyi bir seçim. Ben de bunu denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Deneyiminizi de geliştirebilir. Ders 2 yerel lezzetler. Oraya gittiğinizde mutlaka milli yemeklerini denemelisiniz. Nedir? Bunun hakkında o kadar çok şey duydum ki. Baharat ve et içeren bir pirinç yemeğidir. Çok lezzetli. Kulağa lezzetli geliyor. Yerel yemekleri denemeyi seviyorum. Ben de. Yemek size bir kültür hakkında çok şey anlatır. Kesinlikle. Başka hangi yemekleri önerirsiniz? Deniz ürünleri de muhteşem. Taze ve mükemmel pişmiş. Bunu düşündükçe acıkıyorum. Ziyaret ettiğimizde bir yemek turu planlayalım. Ders 3 Gangster tarihi. Al Capone gibi gangsterler yasak sırasında içki kaçakçılığı yaparak zengin oldular. O zamanlarda nasıl faaliyet gösterdikleri büyüleyici. Sad, toplum üzerinde çok büyük etkileri vardı. Evet ve kolluk kuvvetlerinde birçok değişikliğe yol açtı. Kesinlikle. Suç ve tarihin bir karışımı. Hala kaç hikayenin saklı olduğunu merak ediyorum. Muhtemelen sayısız anlatılmamış hikaye vardır. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ilginç olurdu. Bir ara bununla ilgili bir belgesel izleyelim. Ders 4 Sive alimi ve atıştırmalıklar. Yürüyüşünüz sırasında sive alimi çok önemlidir. Bize biraz sandviç ve meyve getireceğim. Mükemmel. Saatlikle atıştırmalıklar en iyisidir. Kesinlikle. Enerjimizi yüksek tutuyorlar. Ve meyveler özellikle sıcak havalarda canlandırıcıdır. Evet, öyleler. Favori meyveniz var mı? Elmaları severim. Paketlenmeleri de kolaydır. Elmalar harika. Yürüyüşler için meyveleri tercih ederim. Meyveler çok lezzetli. Her ikisinin karışımını paketleyelim. Ders 5 Çıtır lokum. Brighton'da bir sahil restoranında yedim. Çıtır hamurdan hoşlandınız mı? Evet, çok lezzetliydi. Çıtırtı mükemmeldir. Evde yapmayı denediniz mi? Ben var. Göründüğü kadar kolay değil. İyi bir vurucunun sırrı nedir? Genellikle biraz maden suyu ekliyorum. Daha hafif olmasını sağlar. Senden ne haber? Lezzet ve gevreklik için biraz bira ekliyorum. Gerçekten ise yarıyor. Kulağa ilginç geliyor. Eslestirebileceğiniz favori bir yemeğiniz var mı?
Balıkla çok seviyorum. Sizce de bir klasik değil mi? Kesinlikle. Balık ve cips plajda mutlaka denenmesi gereken bir lezzettir. En sevdiğiniz balık türü hangisi? Morina baligini tercih ederim. Lapa lapa ve lezzetli. Ne istersin? Ders 6. Uzaktan çalışma konuşması. Merhaba, şirketimizin yeni uzaktan çalışma politikasını duydunuz mu? Evet, yeni okudum. Kulağa da esnek geliyor. Bu konuda ne hissediyorsun? Bence harika. Zamanımı daha iyi yönetebiliyorum. Evden çalışmayı mı tercih edersiniz? Kesinlikle. Kendi alanımın sessizliğini ve konforunu seviyorum. Peki toplantılar? Görüntülü görüşmeler yapacağız ama pijamalarla çalışmak yine de güzel. Kesinlikle. İşe gidip gelirken de çok zaman kazandırır. Ev ofisinizi kurdunuz mu? Üzerinde çalışıyorum. İyi bir sandalyeye ihtiyacım var. Sizin için vazgeçilmez olan nedir? İyi bir çalışma masası ve rahat bir sandalye olmazsa olmazlardandır. Ayrıca iyi bir aydınlatmaya da ihtiyacım var. Aydınlatma önemlidir. Belki birbirimize alanlarımızı ayarlamada yardımcı olabiliriz. Ders 7. Sağlıklı beslenme. Kesinlikle çeşitli meyve, sebze ve tam tahılları dahil etmek çok önemlidir. Kabul ediyorum. Dengeli beslenme bizi sağlıklı tutar. Favori meyveniz var mı? Çilekleri seviyorum. Lezzetlidirler ve antioksidanlarla doludurlar. Senden ne haber? Ben mango hayranıyım. Tatlı ve canlandırıcıdırlar. Meyvelerinizi nasıl yiyorsunuz? Genellikle bunları smoothie'lere karıştırıyorum. Sizin vazgeçilmez tarifiniz nedir? Yoğurt ve biraz bal eklemeyi seviyorum. Çok lezzetli. Kulağa harika geliyor. Bunu denemeliyim. Sizce organik beslenmeli miyiz? Sağlık açısından daha iyi olabilir ama her zaman gerekli değildir. Ne düşünüyorsunuz? Bazı yiyecekler, özellikle de sık yediğimiz yiyecekler için buna değer diye düşünüyorum. Ders 8. Güçlü yönleri birleştirmek. Bu umut verici görünüyor. Güçlü yönlerimizi nasıl bir araya getirebileceğimizi tartışalım. Kesinlikle. İşbirliğinin harika sonuçlara yol açabileceğini düşünüyorum. Hangi konuda üstünsün? Organizasyon ve planlama konusunda iyiyim. Peki ya sen? Yaratıcıyım ve yeni fikirler için beyin fırtınası yapmayı seviyorum. Birbirimizi tamamlayabiliriz. Kesinlikle. Birlikte yenilikçi bir şeyler yaratabiliriz. Aklınızda spesifik bir proje var mı? Bir topluluk etkinliği düşünüyordum. Eğlenceli ve ilgi çekici olabilir. Bu harika bir fikir. Bu hafta planlamaya başlayabiliriz. Evet, birkaç fikir toplayalım ve neyin en iyi yaradığını görelim. Yaratıcı tarafa odaklanırsam lojistiği ben halledebilirim. Ders 9. Küçük amaçlar. Amacınızın küçük olması eğlenceli olabilir ama yine de korkutucu olabilir. Olabileceklerden korkardım. Demek istediğini anlıyorum. Heyecan verici ama aynı zamanda riskli olabilir. Ne yapardın? Sanırım araştırmak isterim ama dikkatli bir şekilde. Peki ya sen?
Muhtemelen önce bazı sınırlar koymak isterim. Güvenlik önemlidir. Kesinlikle. Her şey dengeyle ilgili. Denemek isteyeceğiniz küçük şey nedir? Mini golfü denemek isterim. Kulağa eğlenceli ve rahat geliyor. Kulağa harika geliyor. Mini golf'ü seviyorum. Bir ara birlikte gitmeliyiz. Evet, bunun için bir gün planlayalım. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Eğlenceli bir meydan okuma olacak. Ders 10 yol tarifi. Bu yoldan düz yürüyün, solunuzda kalacak. Teşekkür ederim. Buraya uzak mı? Hayır, sadece birkaç dakika uzaklıkta. Büyük işareti göreceksiniz. Harika. Yardımını takdir ediyorum. Oraya sık sık gider misin? Evet, oradaki atmosferi seviyorum. Rahatlamak için güzel bir yer. Kulağa mükemmel geliyor. Biraz ara verebilirim. Genellikle ne sipariş edersiniz? Kahveyi tavsiye ederim. Bu harika. Kahve sever misin? Evet, her zaman iyi kahve mekanları arıyorum. O zaman orayı seveceksin. Nasıl sevdiğini bana bildirin. Ders 11 otantik tapas. Yapmak istediğiniz spesifik aktiviteleriniz var mı? Otantik tapasları denemeyi çok isterim. Çok lezzetli görünüyorlar. Tapas paylaşım için mükemmeldir. Favori ne? Patatas bravası gerçekten seviyorum. Çok lezzetliler. Bu bir klasik. Gambas al ajiloyu, yani baharatlı sarımsaklı karidesi severim. Çok güzel. Birlikte bir İspanyol restoranına gitmeliyiz. Evet, harika tapaslar sunan bir yer biliyorum. Mükemmel. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman gitmeliyiz? Bu hafta sonuna ne dersiniz? Eğlenceli bir gezi olacak. Ders 12 üreten hobiler. Kesin de kendinizi sıcak tutmanın sadece verimli bir hobi olmadığına katılıyorum. Kesinlikle. Hobiler çok ödüllendirici olabilir. Nelerden hoşlanırsın? Örgü örmeyi severim. Rahatlatıyor ve beni sıcak tutuyor. Bu güzel. Soğuk aylarda yemek yapmayı seviyorum. Pişirme kulağa çok lezzetli geliyor. Genelde ne yaparsın? Kurabiye ve ekmek yapmayı seviyorum. Eve harika bir kokuyla dolduruyor. Hayal edebiliyorum. Birlikte bir yemek pişirme günü geçirmeliyiz. Evet, size bazı tariflerimi öğretmeyi çok isterim. Bu eğlenceli olurdu. Yakında planlayalım. Ders 13 sessiz zaman. Biraz sessiz zamana mı ihtiyacınız var? Bu akıllıca. Mola vermeyi unutmayın. Evet, odaklanmak için molalar çok önemlidir. Molalarda ne yaparsınız? Genellikle kısa bir yürüyüşe çıkarım. Zihnimi temizliyor. Peki ya sen? Müzik dinlemeyi veya kitap okumayı severim. Rahatlamama yardımcı oluyor. Bunlar iyi seçimler. Yeniden sarj olmak güzel.
Favori kitabınız var mı? Gizem romanlarını seviyorum. Beni meşgul ediyorlar. Ben de bunlardan keyif alıyorum. Bir ara kitap önerilerini paylaşalım. Kesinlikle. Önerilerinizi duymayı çok isterim. Bir dahaki buluşmamızda biraz getireceğim. Ders 14 Yaz Hisleri. Bilgisayar mı yoksa posta mı da gidiyorsunuz? Bazı öğrenciler yaz hislerinden keyif alıyorlar. Bu doğru. Yaz hisleri harika bir deneyim olabilir. Ne yaptın? Yerel bir kitapçıda çalıştım. Kitapların etrafında olmak eğlenceliydi. Kulağa harika geliyor. Bir kafede çalıştım. Yeni insanlarla tanışmayı seviyordum. Kafeler hareketli yerler olabilir. Atmosferden memnun kaldınız mı? Çok fazla. Meşguldüm ama enerji hoşuma gitti. Harika bir deneyim. Tekrar yapacağını mı sanıyorsun? Belki. Bu benim programıma olabilir. Senden ne haber? Tekrar bir kitapçıda çalışmayı çok isterim. Harika bir zamandı. Ders 15 birbirine yakın topluluk. Kesinlikle. Burada birbirine sikiye bağlı bir topluluğumuz var. Zevk aldığınız hobileriniz var mı? Evet, bahçe hislerini seviyorum. Rahatlatıcı ve ödüllendirici. Senden ne haber? Yürüyüş yapmaktan hoşlanırım. Dogayla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Yürüyüş harika. Favori bir parkurunuz var mı? Gölün yakınında güzel bir patika var. Muhteşem manzaraları var. Kulağa hoş geliyor. Seninle oraya yürüyüş yapmayı çok isterim. Bunun için bir gün planlayalım. Piknik de hazırlayabiliriz. Mükemmel. Biraz atıştırmalık getireceğim. Başka ne yapmaktan hoşlanırsınız? Ben de resim yapmayı severim. Bu benim için yaratıcı bir çıkış noktası. Ders 16 İlginç malzemeler. Mera tekniği nedeniyle süt, bira gibi içeceklerin içinde bulunan malzemeleri duydunuz mu? Evet, çiftçilik yöntemlerinden bu kadar farklı tatların çıkması büyüleyici. Kesinlikle. Yemin kalitesi tadı gerçekten değiştirebilir. Besinlerin kökenlerini öğrenmek hoşuma gidiyor. Yediğimiz ve içtiklerimize derinlik katar. Ben de. Keşfetmeyi sevdiğiniz favori bir içkiniz var mı? Farklı çay türlerini denemeyi seviyorum. Her birinin kendine özgü bir tadı vardır. İlginç. Kahveyi tercih ederim. Keşfedilecek o kadar çok çeşit var ki. Kahve karmaşık olabilir. Benzersiz karışımlar denediniz mi? Evet, yakın zamanda meyveli bir kahve denedim. Şaşırtıcı derecede iyiydi. Ders 17 Fotoğrafçılığa başlamak. Merhaba. Aslında fotoğrafçılıkla ilgileniyordum. Oldukça heyecan verici. Kulağa harika geliyor. Ne tür fotoğrafçılıktan hoşlanırsınız? Manzara fotoğrafçılığını seviyorum. Doğayı yakalamak çok ödüllendirici. Boga çekimleri çok güzel. Favori bir yeriniz var mı? Yakınlarda muhteşem bir milli park var. Manzara nefes kesici.
Bahse girerim. Bir fotoğraf gezisinde size katılmayı çok isterim. Bu eğlenceli olurdu. İpuçlarını paylaşabilir ve birbirimizden öğrenebiliriz. Evet. Hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Bir DSLR makinem var ama onu daha iyi kullanmayı öğreniyorum. Ders 18. Bitki bazlı diyetler. Geçenlerde bitki bazlı diyetlerle ilgili bir makale okudum ve bazı tarifleri denemek istedim. Bu harika. Bitki bazlı yemekler gerçekten lezzetli olabilir. Hiç denedin mi? Henüz değil ama farklı malzemelerle denemeler yapmaktan heyecan duyuyorum. Sebzeli kızartma yapmayı seviyorum. Hızlı ve lezzetliler. Kulağa hoş geliyor. Doyurucu bir çorba yapmayı denemek isterim. Çorbalar her mevsime uygundur. Hangi malzemeleri kullanmayı planlıyorsunuz? Mercimek ve çeşitli sebzeleri dahil etmek istiyorum. Bu besleyici görünüyor. Sizlerle güzel tarifler paylaşabilirim. Bu harika olurdu. Bir ara birlikte yemek pişirelim. Ders 19. Yönetilebilir adımlar. Daha küçük yönetilebilir adımlar ise yarayabilir. Büyük görevlerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Onları daha küçük parçalara ayırıyorum. Bu onların daha az ezici olmasını sağlar. Bu akıllıca bir yaklaşım. Görevlerinizi yazar mısınız? Evet, bir kontrol listesi tutuyorum. Bir şeyleri işaretlemek iyi hissettiriyor. Ben de bunu yapıyorum. Beni düzenli tutuyor. Motivasyonunuzu kurmanıza ne yardımcı olur? Görevleri tamamladıktan sonra kendimi ödüllendiririm. Beni heyecanlandırıyor. Ödüller harika. Kendime bir atıştırmalık ısmarlamayı seviyorum. Bu iyi bir fikir. Küçük bir ikram fark yaratabilir. Bir dahaki sefere üretken olmaya ilişkin daha fazla ipucu paylaşalım. Ders 20. Yeni bir şey zamanı. Yeni bir taneye ihtiyacınız var mı? Evet, haklısın. Dizüstü bilgisayarımı yükseltmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. İlişki kurabilirim. Eski cihazım çok yavaş. Hangi özellikleri arıyorsunuz? İyi pil ömrüne sahip, hafif bir şey istiyorum. Bu önemli. Projelerim için grafikleri isteyebilecek bir dizüstü bilgisayara ihtiyacım var. İyi seçim. Henüz herhangi bir modele baktınız mı? Evet, internette birkaç seçeneği araştırıyordum. Bu akıllıca. İncelemeler gerçekten yararlı olabilir. Kesinlikle. En iyi de geri elde ettiğimden emin olmak istiyorum. Bulgularımızı karşılaştıralım ve birbirimizin seçim yapmasına yardımcı olalım. Ders 21. Caz ve rock müzik. Caz ile rock müziği birleştirdim. Günümüzde bazı müzisyenler caz ile hip hop'u da harmanlamış durumda. İlginç. Türlerin birleşimi benzersiz sesler yaratır. Kesinlikle. Müzik sahnesine tazelik getirir. Bu tarzları harmanlayan favori bir sanatçınız var mı? Kamasi Washington'u dinlemekten gerçekten keyif alıyorum. Müziği inanılmaz. Onun isini seviyorum. Farklı unsurları birleştirme şekli etkileyici. Evet, ilham verici. Herhangi bir yerel füzyon grubunu dinlemeyi denediniz mi?
Ben var. Kasabada cazı funk ile harmanlayan harika bir grup var. Kulağa eğlenceli geliyor. Bunları birlikte kontrol etmeliyiz. Ders 22 Sik görünüm. Şimdi sık görünüyor. Etkileyici. Peki ya kilit kısım? Beğenmene sevindim. Kirik parçanın değiştirilmesi gerekiyor. Henüz bir yedek bulamadınız mı? Henüz değil. Hala doğru parçayı arıyorum. Bakmana yardım edebilirim. İkinci bir görüşle her zaman daha kolaydır. Bu harika olurdu. Yardımını takdir ediyorum. Sorun değil. Mükemmel bir şekilde uyan bir şey bulacağız. Umarım. Yeni kadar iyi görünmesini istiyorum. Birlikte başaracağımıza eminim. Aramamıza başlayalım. Ders 23 Motivasyonu korumak. Motivasyonu sürdürmeye yönelik ipuçları arasında hedef belirleme ve ilerlemeyi takip etme yer alır. Kesinlikle. Hedefler bize yön verir. Sizinkini nasıl takip ediyorsunuz? Hedeflerimi ve son teslim tarihlerini yazmak için bir planlayıcı kullanıyorum. Bu iyi bir fikir. Hatırlatıcılar için bir uygulama kullanmayı tercih ederim. Uygulamalar gerçekten yararlı olabilir. Her şeyi düzenli tutuyorlar. Kesinlikle. Kendinize ne tür hedefler koyuyorsunuz? Hem kişisel hem de profesyonel hedeflere odaklanıyorum. Senden ne haber? Fitness hedefleri ve öğrenme hedefleri belirledim. Bana meydan okuyorlar. Bu harika. Hedeflerimize ulaşmak için birbirimizi motive edelim. Ders 24 Ayseris eğlencesi. Alice verirse çıkmamın sakıncası var mı? Hiç de bile. Keşfederken çok eğleneceksiniz. Alice veris yaparken genellikle neye dikkat edersiniz? Benzersiz kıyafet ve aksesuarlar bulmayı seviyorum. Bu heyecan verici geliyor. Favori bir magaziniz var mı? Evet, şehir merkezinde çok sevdiğim küçük bir butik var. Kontrol etmeliyim. İyi satışları var mı? Evet, özellikle tatillerde. Harika. Seninle Alice verise gitmek için sabırsızlanıyorum. Ders 25 Franklin'in merakı. Franklin'in mappacılık hissini duydunuz mu? Gerçekten başarılıydı. Evet, onun da bilime çok meraklı olduğunu okudum. Ne yaptı? Birçok deney gerçekleştirdi. Mesela elektrik okudu. Bu büyüleyici. Önemli bir şey icat etti mi? Evet, paratoneri icat etti. O zamanlar bu büyük bir olaydı. Vay, gerçekten ilgi alanlarını birleştirdi. Başka neleri araştırdı? Ayrıca Wolfstram'i de inceledi. Denizcilere yardım etmek için haritalar yaptı. Bu çok etkileyici. Bu onun dünyaya ne kadar meraklı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Merak şaşırtıcı keşiflere yol açabilir. Ders 26 Hayatın zorlukları. Hiç hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiniz mi? Evet, çoğu zaman böyle hissediyorum.
Bazen bunaltıcı olabiliyor. Sizce bu duyguların nedeni nedir? Bunun stres veya kişisel sorunlar gibi birçok şeyden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Bu konuda konuşmayı faydalı buluyor musunuz? Kesinlikle. Paylaşmak yükü hafifletir. Mola vermeye ne dersiniz? Bunun yardımcı olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle. Biraz ara vermek vakit açınızı da getirebilir. Katılıyorum, bazen sadece uzaklaşmak netlik getirebilir. Ders 27. Plaj maceraları. Plaja gitmeyi seviyor musun? Ah evet. Sörf en sevdiğim sporlardan biridir. Kulağa heyecan verici geliyor. Sık sık denediniz mi? Fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Dalgalar heyecan verici. Hayal edebiliyorum. Plajda başka nelerden hoşlanırsınız? Kumdan kaleler yapmayı ve deniz kabukları toplamayı seviyorum. Bunlar eğlenceli aktiviteler. Orada hiç gün batımı gördünüz mü? Evet, sahilde gün batımı nefes kesicidir. Bir gün bunu deneyimlemeyi çok isterim. Ders 28. İtalyan mutfağı. İtalyan mutfağı hakkında çok şey duydum. Bu muhteşem. Tatlar çok zengin ve çeşitlidir. İlk önce hangi yemekleri denemenizi önerirsiniz? Kesinlikle makarna ve pizza ama dondurmayı da unutmayın. Gelato kulağa lezzetli geliyor. Tarihine bakmak için sabırsızlanıyorum. Bruschetta'yı da denemelisiniz. Mükemmel bir mezedir. Yeni mezeler denemeyi seviyorum. Her zaman yemeğin tonunu belirlerler. Kesinlikle. İtalyan yemekleri tamamen paylaşmak ve birlikte keyif almakla ilgilidir. Bana harika bir deneyim gibi geliyor. Ders 29. Fotoğraf albümleri. Fotoğraf albümünüzü nasıl organize edeceğinizi düşündünüz mü? Evet, fazladan fotoğraf için zarf eklemenin harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Her şeyi düzenli tutar ve daha fazla anıya olanak tanır. Kesinlikle. Ayrıca albüme kişisel bir dokunuş katıyor. Albümleriniz için özel temalarınız var mı? Bunları mevsimlere veya etkinliklere göre düzenlemeyi seviyorum. Bu mantıklı. O zamanlara dönüp bakmak eğlenceli. Kesinlikle. Her albüm benzersiz bir hikaye anlatıyor. Bu konsepti seviyorum. Anıların daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Ders 30. Gezi planlama. Yakasa seyahatiniz için heyecanlı mısınız? Evet, sabırsızlanıyorum. Her şeyi dikkatlice planlamalıyız. Kabul ediyorum. İleriye yönelik planlama son dakika stresinden kaçınmanıza yardımcı olur. Ve yolculuğun her anından keyif almamızı sağlıyor. Planlamamız gereken ilk şey nedir? Konaklamayla başlayalım. Önceden rezervasyon yapmak her zaman daha güvenlidir. Bu iyi bir fikir. Araştırmaya yardımcı olacağım. Mükemmel. Birlikte en iyi seçenekleri bulabiliriz. Ekip çalışması planlamayı çok daha kolay hale getirir. Ders 31. Katilim önemlidir.
Gruplara dahil olmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, herkes dahil olduğunu hissettiğinde daha ilgili olurlar. Bu dogu daha güçlü bir topluluk oluşturur. Kesinlikle. Katilim yaratıcılığı ve işbirliğini teşvik eder. Faaliyetlerimize katılımı nasıl teşvik edebiliriz? Herkesi fikirlerini paylaşmaya teşvik edebiliriz. Bu harika bir başlangıç. Tüm seslere yer açmak çok önemlidir. Tar ve herkesin değerli ve saygı duyulduğunu hissetmesine yardımcı olur. Katılımın bir grup dinamikini nasıl dönüştürebileceğini seviyorum. Ders 32 Şehirden kaçış. Bir süredir şehirden kaçmak istiyordum. Bu canlandırıcı geliyor. Akdeniz'de olan yerler var mı? Belki dağlarda bir kulübe veya bir sahil evi. Her ikisi de kulağa harika geliyor. Doğa çok sakinleştirici olabiliyor. Kabul ediyorum. Dağları mı yoksa sahili mi tercih edersiniz? Sahili seviyorum. Dalgaların sesi o kadar huzur verici ki. Nedenini anlayabiliyorum. Bir plaj kaçamağı mükemmel olurdu. Evet, yakında bir hafta sonu gezisi planlayalım. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 33 Özel yemekler. Son zamanlarda yiyecek özel bir şeyin var mı? Pek değil, sadece kafeden bir sandviç. Bazen basit yemekler en iyisidir. Doğru, ama yeni yiyecekler denemeyi özlüyorum. En son keyif aldığınız özel yemek hangisiydi? Geçen ay yeni bir restoranda güzel bir akşam yemeği yedim. Kulağa harika geliyor. Ne yedin? Deniz mahsulleri paylalarını denedim. Lezzetliydi. Bir dahaki sefere bunu denemek zorunda kalacağım. Ders 34 Alışveriş listesi. Bugünkü alışveriş listenizde neler var? Süte, ekmeğe, yumurtaya ve biraz meyveye ihtiyacım var. Sağlıklı bir listeye benziyor. Evet, senden ne haber? Birkaç atıştırmalık ve içkiye ihtiyacım var. Harika. Hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin olalım. Kabul ediyorum. İyi bir alışveriş planı bunu kolaylaştırır. Ayrıca mağazada zamandan tasarruf edebiliriz. Kesinlikle. O zaman gidelim. Ders 35 Birlikte keşfetmek. Yakın zamanda yeni bir yer keşfetmek istiyorum. Kulağa harika geliyor. Nerede düşünüyorsun? Belki yakındaki bir şehir veya milli park. Her iki seçenek de kulağa harika geliyor. Doğayı seviyorum. Bu yüzden bir park canlandırıcı olabilir. Ve sehri keşfetmek de çok eğlenceli olabilir. Doğru. Her ikisini de farklı hafta sonları yapabiliriz. Bu mükemmel bir fikir. Yakında ilk maceramızı planlayalım.